Şu an bu sesi duyuyorsanız hala hayattasınız demektir. Hala bir sonraki saatin ne getireceğini bilmiyorsunuz ve bu sizin en büyük lüksünüz. Ama birazdan tanışacağınız adam için belirsizlik bitti. Victor Hugo bundan tam 2 asır önce 1829 yılında insanlık tarihinin en karanlık çukurlarından birine fener tuttu. Bir adamın öleceği saniyeyi bilerek geçirdiği son 24 saati. Bu bir kurgu değil, bu bir yaşayan ölü simülasyonu. İsmi olmayan, suçu belirtilmeyen, sadece mahkum olarak anılan bir adamın zihnine giriyoruz. Hugo bize neden mahkumun adını vermedi biliyor musunuz? Çünkü o adamın yerine kendinizi koymanızı istedi. O hücrenin soğuk taşlarını sizin de sırtınızda hissetmenizi, o paslı zincirlerin sesini sizin de kulaklarınızda duymanızı istedi. 2026 yılındayız. Teknoloji zirvede. Yapay zekalar dünyayı yönetiyor, uzay turizmi konuşuluyor. Ama insan ruhunun en ilkel korkusu hala aynı. Yok olmak. Ve daha da korkuncu, devlet eliyle, yasal bir kağıt parçasıyla toplumun alkışları arasında yok edilmek. Bugün bir idam mahkumunun son günü kitabını modern insanın hapsedildiği dijital zindanlarla kıyaslayarak inceleyeceğiz. Bu video bittiğinde elinizdeki o akıllı telefonun aslında size ne kadar büyük bir özgürlük verdiğini ya da sizi ne kadar büyük bir kafese kapattığını tekrar düşüneceksiniz. Hazırsanız gardiyan anahtarı çeviriyor. Kapı açılıyor. Ve biz o rutubetli hücrenin tam ortasına, mahlumun titreyen ellerinin yanına oturuyoruz. Zaman akıyor ve o zalim saat hiç durmuyor. Mahkumumuz 5 haftadır bu hücrede. 5 koca hafta. Bu 35 gün, 840 saat demek. Her sabah uyandığında aynı düşünceyle sarsılıyor. Ölüme mahkum. İlk günler bu cümleyi anlamlandıramıyordu bile. Sanki bir başkasından bahsediliyordu. Hani bazen kötü bir haber alırsınız da beyniniz onu reddeder ya, işte tam o evredeydi. Ama zaman en büyük cellattır. Zaman geçtikçe o 2 kelime mahkumun ruhuna bir zehir gibi yayıldı. Hugo burada muazzam bir psikolojik analiz yapar. Mahkum der ki, eskiden her saniye binlerce fikrim vardı, özgürdüm. Hayallerim vardı, kadınlar vardı, şarap vardı, Paris'in o gürültülü sokakları vardı. Şimdi ise tek bir fikir var, ölüm. İşte zindanın gerçek tanımı budur dostlarım. Mekanın daralması değil, zihnin tek bir korkuya hapsolması. Peki suç neydi? Kitabı okuyan herkes bunu merak eder. Adam kimi öldürdü, ne çaldı? Hugo bu detayı kasten gizler. Çünkü eğer suçunu bilseydiniz ona karşı bir yargı geliştirecektiniz. Hak etmiş ya da yazık olmuş diyecektiniz. Hugo sizin yargıç olmanızı istemiyor. O sizin kurban olmanızı istiyor. Sistemin çarkları arasında sıkışmış herhangi bir insan olmanızı. Bugünün dünyasına dönelim. Sosyal medyada birini linç ederken onun suçunun detaylarına ne kadar bakıyoruz? Sadece bir başlık yetiyor infazı başlatmak için. İptal edildi diyoruz. O kişiyi toplumdan siliyoruz, işinden ediyoruz, ruhsal olarak bir hücreye kapatıyoruz. Hugo'nun anlattığı o 19. yüzyıl mahkemesi aslında bugün bizim cebimizde taşıdığımız o küçük ekranlarda her an kuruluyor. Yargıçlar biziz, cellat biziz. Ama en acısı bir gün mahkum koltuğuna oturacak olan da biziz. Mahkum hücresinde başka mahkumların isimlerini görüyor. Duvarlara kazınmış isimler. Hepsi oradan geçmiş. Hepsi aynı korkuyla terlemiş. Bisetr hapishanesi burası. Adı bile insanı ürperten o devasa taş yapı. Mahkum, kendinden önceki sakinlerin bıraktığı izleri okurken şunu fark ediyor. Devlet sadece canını almıyor, seni bir nesneye dönüştürüyor. Senin adını siliyor, yerine bir numara veriyor. Artık sen bir insan değil, imha edilmesi gereken bir sorunsun. Bu süreç, giyotinin bıçağından çok daha önce başlıyor. İnfaza sadece saatler kala mahkuma son bir lütuf sunuluyor. Küçük kızı Marie'yi görecek.
Bu kitabın ve muhtemelen tüm dünya edebiyatının en trajik sahnelerinden biridir. Mahkum günlerdir bu anı bekliyor. Marie onun dünyadaki tek bağı, tek hatırası. Kızı içeri girdiğinde mahkum ona sarılmak, onu koklamak, baba olduğunu hissetmek istiyor. Ama bir sorun var. Marie onu tanımıyor. Düşünsenize, bir babasınız, öleceksiniz ve son sığınacağınız liman olan çocuğunuz size bakıp "İyi günler beyefendi" diyor. Marie babasının öldüğünü sanıyor. Ona babasının bir kağıt parçasının üzerinde yaşadığını öğretmişler. Mahkum kızına kendisinin babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. "Benim Marie, bak buradayım" diye haykırıyor. Ama çocuk korkuyor. Babasının o perişan halinden, uzamış sakallarından, vahşi bakışlarından ürküyor ve kaçmak istiyor. İşte o an, giyotin bıçağı mahkumun boynuna inmeden çok önce ruhuna inmiştir. Hugo burada sosyal ölüm kavramını anlatır. Eğer sevdikleriniz sizi artık tanımıyorsa, eğer isminiz bir hatıradan çok bir nesneye dönüşmüşse, aslında çoktan ölmüşsünüzdür. Mahkum anlıyor ki, dünya onsuz da dönüyor. Güneş onsuz da doğacak. Kızı onsuz da büyüyecek ve hatta onu hiç hatırlamayacak. Bu sahne bize şunu soruyor. Sizi hayatta tutan şey aldığınız nefes mi, yoksa birilerinin kalbinde kapladığınız yer mi? 2026'da bizler takipçi sayılarıyla, beğenilerle var olmaya çalışıyoruz. Sanal bir varoluş savaşı veriyoruz. Ama gerçek şu ki, telefonunuzu kapattığınızda o küçük Marie gibi size yabancı gözüyle bakmayacak kaç kişi var hayatınızda? Mahkumun o hücredeki yalnızlığı, aslında kalabalıklar içinde yaşayan modern insanın yalnızlığının en uç örneğidir. Ve beklenen an geldi. Saat öğleden sonra 2. Adalet Sarayı'nın kapıları açılıyor. Mahkum o meşhur sarsıntılı at arabasına bindiriliyor. Paris sokakları mahşer yeri gibi. İnsanlar balkonlara çıkmış, çatılara tırmanmış. Neden mi? Bir adamın ölmesini izlemek için. Hugo'nun tasvir ettiği o kalabalık, bugün YouTube'da bir kaza videosuna tıklayan, bir skandalı trend yapan o kitleden farklı değil. Mahkum arabanın içinden insanlara bakıyor. Gülüyorlar, meyre yiyorlar, şakalaşıyorlar. Onlar için bu bir şov, bir eğlence. "Bakın" diyor mahkum içinden, "ben de sizin gibiydim. Ben de o sokaklarda yürüdüm, ben de o havayı soludum. Nasıl olur da benim yok oluşum sizin bayramınız olur?" Meydana yaklaştıkça giyotin tüm heybetiyle beliriyor. O dönemde giyotin bir ilerleme sembolüydü. İnsancıl bir öldürme makinesi. Acı çektirmeden saniyeler içinde işi bitiren teknolojik bir harika. Ne kadar tanıdık, değil mi? Bugün de teknolojiyi hep iyilik için kullandığımızı iddia ediyoruz. Ama Hugo bize şunu hatırlatıyor. Öldürmenin hızlı olması onu daha az vahşi yapmaz. Bir insanı sistemden silmenin temiz olması o cinayeti meşrulaştırmaz. At arabası duruyor. Mahkum basamakları çıkmaya başlıyor. Ayakları geri geri gidiyor ama arkasındaki gardiyanlar onu nazikçe itiyor. Cellat, profesyonel bir soğukkanlılıkla işini yapıyor. Mahkumun saçlarını kesiyorlar. Boyun bölgesi tamamen çıplak kalmalı. Rüzgarı ensesinde hissediyor mahkum. O an hayatın ne kadar tatlı olduğunu son kez anlıyor. Girli bir hücre bile o daracık giyotin tablasından daha güzel görünüyor gözüne. "Affedilme" diye bağırıyor son bir umutla. Ama sesi kalabalığın uğultusunda kaybolup gidiyor. Bıçak düştü. Hikaye bitti. Ama Victor Hugo'nun davası bitmedi. Bu kitabı okuduğunuzda veya bu hikayeyi dinlediğinizde artık eski siz olamazsınız. Çünkü Hugo size şunu kanıtladı. Bir insanın canını almak, aslında tüm insanlığın onurundan bir parça koparmaktır. Dostlarım, video sürecinde bizler bu mahkumun yanındaydık. Onunla korktuk, onunla ağladık. Şimdi bu videoyu kapatıp hayatınıza döneceksiniz. Kahvenizi içecek, belki bir arkadaşınızla buluşacak, belki işinize odaklanacaksınız. Ama şunu asla unutmayın. Zaman hepimiz için geriye sayıyor. Bizler de infazı belirsiz bir tarihe ertelenmiş mahkumlarız. Hugo bize merhamet etmeyi ve anın kıymetini bilmeyi öğretti. Bugün birine sinirlendiğinizde, birini yargıladığınızda
veya vaktinizi boşa harcadığınızda o hücredeki adamı hatırlayın. Özgürlük sadece zincirlerin olmaması değil, nefes aldığın her saniyenin hakkını vermektir. Ben Tayfun. Yolda kitapta bugün bir devin, Victor Hugo'nun vicdanına misafir olduk. Eğer bu yolculuk sizi sarstıysa, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Abone olmayı ve bu sesi duyurmayı unutmayın. Çünkü bazen bir kitap bir giyotini durdurabilir. Hoşça kalın.